8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize bugün çok güzel bilgilerden bahsedeceğiz yine. Evet. Yine aynı şekilde bebek sahibi olamayanların nasıl kolaylıklarla olacağını, her tedavinin öncesinde en başta erken teşhis olduğundan bahsedeceğiz Evet. hocam. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrardan. İlk denemede negatif sonuç alan bir kadın tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri grubu içinde değerlendirilebilir mi diyerek ilk sorumuza başlayalım. Çünkü böyle problem olan çok insan var. Çok insan var, evet. İlginçtir. Gebeliklerin %35'i aslında düşükle sonuçlanır. Bu bir kitabi bilgi. Ancak kimi grup var ki 3'ten fazla düşük yaparsa ardışık. Biz bunu tekrarlayan düşükler olarak adlandırıyoruz. Bir de tüp bebek denemeleri esnasında 3 defa üst üste negatif sonuç alan hasta bizim için tekrarlayan implantasyon başarısızlığı veya tekrarlayan tüp bebek başarısız olarak adlandırılır. Ancak burada çok önemli bir kriter var. Embriyonun, transfer ettiğimiz embriyonun çok kaliteli olması gerekir. Yani kötü kalite bir embriyo transfer yapabiliyorsak, örneğin kadın 40'lı yaşlarda, 45'li yaşlarda ve ikinci kalite, üçüncü kalite ancak bu kalitede embriyo geliştirebiliyorsa ve bu negatif olduğunda biz bunu bu gruba sokmuyoruz. Ancak çok kaliteli, her şey yolunda giden bir tedavinin sonunda negatif aldıysa bir hasta ve bu 3 defa tekrarladıysa biz bunu çok başka bir başlık altında değerlendiriyoruz ki bunları tekrarlayan implantasyon başarısızlıklar olarak adlandırılıyor. Peki tedavilerde başarısızlığın sebebi nedir ki hocam? Şimdi tedavideki başarısızlık tabii çiftten kaynaklanabilir birincilikle. Sperm ve yumurta kalitesiyle. İkincisi embriyo kalitesi çok önemli. Üçüncüsü tedavi kriterleri. Şimdi tedavide de biz çok fazla protokol kullanabiliyoruz. Bazen kendi yaptığımız protokolü bir sonrakinde değiştirdiğimizde çok daha iyi sonuç alabiliyoruz. Çünkü biz rutine aykırı bir iş yapıyoruz. Yani normalde bizim vücudumuzda bir tane yumurta çatlaması üzerine tüm sistem kurulu. Ama bir örnek vereyim, bir kedi 7-8 tane yavru üretebilirken insan ırkı bir tane yavru, monoovülatör dediğimiz bir gruba giriyoruz biz. Tek bir yumurta üretiyoruz. Ancak biz tedavi esnasında hastadan şunu istiyoruz. 10 tane, 12 tane, 20 tane yumurta elde edelim ki en kaliteli gelişen embriyoyu seçelim. Birinci seçeneğimiz, tercihimiz. İkincisi, bir daha donduralım ki bir daha tekrardan hasta tedavi sürecine girmesin. Çünkü embriyoyu dondurmak gibi elimizde müthiş bir teknoloji var. Bugün dondurduğumuz bir embriyoyu 10 yıl sonra bile transfer ettiğimizde yeni bir gebelik elde edebiliyoruz. Müthiş bir şey. Çünkü 35'li yaşlarında yaptığımız bir tüp bebek tedavisinde kadın bugün hamile kalırsa işte 9 ay sonra doğum yapacak. 3-4 yaşına kadar o çocuk büyüsün diye beklediğinde 40 yaşına gelecek. Ve 40 yaşında ben ikinci bir çocuk istemiyle karşımıza geldiğinde yumurta kalitesi, yumurta sayısı, embriyo kalitesi, embriyo sayısı azalmış olacak. O yüzden bizim amacımız zaten çoklu yumurta elde etmek. Bunu yapmak için de kullandığımız pek çok ilaç, pek çok protokol, pek çok ilaç şekli var. Bunlardaki bazı düzensizlikler ya da hastanın bünyesine aykırı gelen, adet düzenine aykırı gelen durumlar bizim aslında bazı tedavi sonuçlarındaki başarısızlığına sebebi olabilir. Yani her başarısız tüp bebek tedavisinde suç ya da problem kadın ya da erkekte bitmeyebilir. Uygun bir zamanda transfer edilmemiş olabilir. Uygun bir ilaç kullanılmamış olabilir. Kullandığımız doz yetersiz gelmiş olabilir. Çünkü 60 kiloluk bir kadınla 90 kiloluk bir kadına biz aynı ilacı veremeyiz. 36 yaşında bir kadınla 28 yaşında bir kadına aynı doz ilaç veremeyiz. Burada ilaçların dozu da çok önemli. İlaçların kullanım şekli de çok önemli. Kesinlikle hocam, doğru söylüyorsunuz. Yani ilaç dozları tedavi başarısını aslında etkileyen faktörlerden bir tanesidir diyebiliriz. Oradan etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şöyle ki biz hastaları sorgularken, yeni bir tedaviye başlarken önceki tedavileri mutlaka en ince detayına kadar sorgulamak durumundayız. Çünkü kaç gün ilaç kullandınız, kaçıncı gün başladınız ve hangi ilacı kullandınız, ne dozda kullandınız? Bunlar çok önemli. Çünkü bizim verdiğimiz uyarı sayesinde oradaki uyku halinde kalan foliküller, bir tanesi çatlayacaktı normalde. Biz ilaç vererek onların hepsini birden uyandırmaya çalışıyoruz. Ve burada da kadının devam ede gelen bir adet düzeni var, bir hormon düzeni var, bir hormon seviyesi var. Bunları eğer dinlemeden, anlamadan her kadına adetin ikinci ya da üçüncü günü, standartta buydu. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar adetin ikinci ya da üçüncü günü gelin başlayalım. Direkt de başlıyorduk. Ancak bu protokollerdeki değişiklikler özellikle düşük rezerv olan, menopoza yakın olan hasta grubunda henüz adet görmeden, lüteal dönem dediğimiz yumurtanın yeni çatladığı, daha adetine bir hafta 5 gün kalan bir kadına tedavi başlıyoruz şu anda biz. Hocam aslında burada teknoloji şuna getirmiş olabilir mi? Her bir kadın kendine özel, her bir birey kendine Çok özel güzel. olup
tüm protokoller ezbere değil, Evet. kişiye özel protokol yapılıyor olabilir mi? Tam da vermek istediğim mesaj buydu. Bireyselleşmiş bir tedavi protokolü olmalı. Çünkü her kadın aynı değil. Evet. Her kadın aynı sayıda yumurtaya sahip değil. Her kadın aynı gün adet görmüyor. 24 Evet. günde adet gören bir kadınla 29 günde adet gören bir kadına biz aynı hormon seviyesini yakalayamıyoruz. Genelde 21 gün derler, 21 gün derler ama herkes 21 günde bunu görmüyor Olamayabilir, gerçekten. tabii. 24'ünde dediğiniz gibi 29'unda bunlar da normal Tabii. sayılıyor zaten. İşte Çünkü, son değil mi dönemde hocam? dediğim gibi bizim için çığır açan bir olay luteal indüksiyon. Yani kadının adetine bir hafta kala biz çağırıyoruz. 5 gün kala çağırıyoruz. Adet başlamadan biz ilaçlara başlıyoruz. Çünkü onun FSA penceresi normalde adetin 4-5. günü beklediğimiz, rutin bir AMH değeri olan, rutin bir rezervi olan, her şey yolunda giden bir kadınla genelde 5. gündür bu. O yüzden deriz ki 2. 3. günü başlayabiliriz. Ancak bu kadının FSA penceresi daha adet görmeden kapandığı için benim 2. günü vereceğim ilacın aslında çok faydası olmuyor ve 3 yumurta elde edildi diyor bana bir önceki tedavide. Biz ona adetten 5 gün önce başladığımızda 9-10 yumurta alabiliyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hocam peki seyircilerimiz çok merak eder. İçlerinde de böyle bir sorun yaşayan varsa Evet. ön hazırlık olarak neler yapılmalı tüp bebek tedavisinden önce? Tedavinin aslında en önemli aşaması ilk görüşmemiz. Yaklaşık ben 1 saat zaman ayırıyorum. Yani bir ilk görüşme ise 1 saatten önce yeni bir hasta planlamıyorum. Çünkü onunla rahat rahat görüşelim. Elindeki bütün tahlilleri değerlendirelim ve tüm detaylara girelim. Yani sadece adınız nedir, kilonuz kaçtan ziyade daha önce hangi tedavileri gördünüz, hangi ilaçları kullandınız, kaç yumurta çıktı. Örneğin ipuçlarından bir tanesi şu. Bilinçli hastalar diyor ki hocam diyor, ilk görüşmemizde bizde 8-9 tane yumurta olduğu söylendi ama diyor 2 yumurta çıktı diyor. Şimdi buradaki kayıp aslında tedavi başlama gününü 4-5 gün önceye çektiğimizde kazanım haline geliyor ve aynen 9 yumurta alabiliyorsun o kadından. Yani buradaki ayrıntı kadını tanımak, hormonlarını okumak, gerçekten okumak. Çünkü adetim eskiden 8 gün, 7 gün oluyordu ama şimdi 2 güne düştü ya da tam kırmızı değil artık kahverengi, çamur gibi geliyor dediği yanında bizim hemen ampuller yanıyor. Diyoruz ki muhtemelen bu kadın adetten daha önce FSA penceresi aktif hale geliyor ve tam adete başlayacakken öbür gelişen yumurta adeti kesiyor. Adeti çok kısalıyor. Ve siz 1 hafta önce gelin diyoruz adetten önce ve tedavi başlıyoruz. 2 katı yumurta çıkıyor bu sefer. Hikayesini o kadar güzel ve detaylı size anlatması ve geçirmesi Tabii. sizin de tedavinizin tanısını daha kolay Kesinlikle. koymanızı sağlıyor açıkçası. Kesinlikle. Peki tüp bebek tedavisi yapmak isteyen kadın ya da erkek için ya da böyle bir problemi olan kişiler için vitamin ya da besinle ilgili olarak bir katkı ya da bir önerileriniz var mı? Tabii ki kesinlikle öncelikle o ilk görüşmede aldığımız bazı tahlillerimiz var. Özellikle vitamin D düzeyleri genelde siz de gözlemliyorsunuzdur hep düşük çıkıyor Türkiye'mizin toplumumuzda. maalesef sıkıntısı. Kesinlikle. D vitamini çünkü vitamin mi hormon mu olduğu bile şu an tartışılıyor ve hormon olduğu yönünde çok ciddi çalışmalar var. Kesinlikle bizim üreme fonksiyonu açısından çok kıymetli. Ve son dönemde D3 vitamini K2 vitaminle beraber öneriyoruz artık. Yine onun emilimi ve kullanımı için magnezyum için B6 yani öyle kompleks ki aslında her bir katkı bir başka katkıyı beraberinde aldığında daha aktif ve daha güvenilir Ama hale hocam, getiriyor. özellikle buradan belirtelim seyircilerimize bunları söylüyoruz ama kafalarına göre almasınlar. Tabii ki. Hekimlerinin verdiklerine göre Kesinlikle alsınlar. ben Öyle değil hani mi hocam? örnek ve misaller veriyorum sadece. Bunları tabii ki önden tespit için bazı testler yapıyoruz. Tabii, çok önemli. Bazı ipuçları yakalıyoruz. Sizin bu eksik olabilir ve onunla yönelik bir elimizde biyokimyasal bir tanısal testin sonucu oluyor ve buna göre başlıyoruz. Evet. Yani biz tüp bebek yaptırmaya geldik dendiğinde hemen buyurun içeri geçin yapalım olmuyor. Kesinlikle. Bunlar çünkü başarısız. Tamam bazı hastalarda gerçekten sonuçta alınabilir. Ancak bazı hastalarda ya bunu ihmal ettik dediğimiz bir noktada bir tedavi boşa gitmiş oluyor. Ciddi bir maliyet ve zaman kaybı oluşuyor. Kaldı ki İstanbul pek çok yurt dışı ve il dışından gelen hasta grubu buralarda işte konaklama sorunları da yaşayabiliyor ve zaman bizim için de çok kıymetli ve önemli. O yüzden yeri geliyor sosyal medya aracılığıyla sizler vasıtasıyla bizleri tanıyanlar dışarıdan ulaşıp gelmeden bazı ön hazırlıklarını bulundukları yerde bile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü zaman ve maddi açıdan bunlar onlar için çok kıymetli.
Evet, burası gerçekten altını çizilecek bir noktaydı. Sadece İstanbul içerisindekiler değil, bundan şehir dışında ve yurt dışında olanlarla da Evet. Artık sosyal medya gibi, işte ön görüşme gibi telefondan sağlayabildiğinizi açıklamanız Tabii. güzel oldu Tabii hocam. ki. Peki tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran yöntemler var mı? Bunlarla ilgili bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi tüp bebek dediğimizde ilk tanımlanmış haliyle gerçekten çok farklı şeyler yapıyoruz şu anda. İlk tanımlanmış hali şudur. Yumurta ve spermin laboratuvar ortamında birleştirilmesi, embriyo haline gelene kadar gözlemlenmesi, seçilmesi, en kaliteli olduğunu düşündüğümüz gebelik potansiyeli en yüksek olan embriyo ve embriyoların anne rahmine transferi. Bu aşamada işlerin belki %70'i, %60'ı aksamadan yürüyor, devam ediyor. Ama bazı grup hastada tekrarlayan denemeleri olan, tekrarlayan başarısızları olan hastalarda bunlar yetmiyor. Daha ileri tetkikler, daha ileri tedaviler, daha ileri teknolojiler gerekiyor. Örneğin embriyoskop dediğimiz sürekli gözlemleme yöntemi. Örneğin rahim içerisine çizik atma dediğimiz cerrahi müdahaleler. Örneğin ilaç tozları ve protokollerindeki farklılıklar. Örneğin gerek medialde bazen mikrotesi ameliyatıyla direkt kaynağından sperm elde etme yöntemi. Bunlar tabii ki zor hasta grubunda hastaya göre yine demin dediğimiz gibi kişiselleştirerek ihtiyacı olanı, çünkü böyle çok yöntem var aslında ama hepsi her hastaya uygun değil. Bunu seçerek tecrübeyle, yıllar içindeki birikimlerimizle en uygun yöntemi en uygun hastaya uyguladığımızda negatif olan bir sonucu pozitife döndürme şansımız oluyor. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza Ben sağlık teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin'iydi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.